Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle patatesli poğaça hazırlayacağız. Öncelikle malzemelerimize bakalım. 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yumurtanın akı, sarısı üzeri için ayırdım. 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya, 2 tatlı kaşığı şeker ve alabildiğince unumuz var. Öncelikle yoğurma kabımıza süt, su, şeker ve mayayı alıp karıştıralım ki mayamız bu sırada kabarmaya başlasın. Su ve sütümüz ılık olacak. Bu şekilde daha çabuk mayalanma işlemi gerçekleşir. Şimdi üzerine sıvı yağ ve yumurta aklarını ekleyip karıştıralım. Bu aşamada artık yavaş yavaş un ilavesi yaparak yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya başlayacağız. Unu ilave ederken tuzu da ilave etmeyi unutmayalım. 1,5 tatlı kaşığı tuzumuz vardı. Bunu da unu eklediğimiz sırada ekliyoruz. Ben elle yoğurmaya geçmeden önce çırpma teliyle şöyle bir hamuru toparlıyorum. Buraya 5 su bardağı un ayarladım. Fakat hamuru yoğurma aşamasında biraz daha un ilavesi yapacağım. Mayalı tariflerde hamur yoğurma aşaması önemli. Yoğururken mayasını kaçırmadan yoğurursak daha yumuşak bir hamur elde ederiz. Mayalanma kısmını eğer aceleniz varsa fırında da yapabilirsiniz. Fırınınızı 50-60 dereceye ayarlayıp ısınmasını bekleyin. Daha sonra kapatın. Kapattıktan sonra yoğurduğunuz hamuru fırına verebilirsiniz. Fırının kapağını kapatın. Bu şekilde kısa sürede mayalanacaktır. İsterseniz de benim gibi yoğurma kabının üzerine örterek sıcak bir yerde 1,5 saat mayalandırmaya bırakabilirsiniz. Ne kadar yumuşak bir hamur yaparsanız piştikten sonra da aynı şekilde yumuşak poğaçalar elde edersiniz. Aynı zamanda mayanın tarihi de çok önemli. Bu durumda onu da kontrol etmeyi unutmayın. Ben hamuru 1,5 saat mayalandırdım ve bu şekilde hazır. Şimdi mayalanan hamuru 9 eşit parçaya böleceğim. Bu şekilde 9 bez elde etmiş olacağım. Şekillendirmeden önce patatesli içi nasıl hazırladığımı anlatayım. 4-5 adet orta boy patatesi haşladım. Bir tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ aldım. Üzerine 2 orta boy soğanı küçük küçük doğrayarak ilave ettim. Soğanları da tavada birazcık rengi sararana kadar kavurdum. Üzerine 1 tatlı kaşığı biber salçası ve domates salçası ekledikten sonra şöyle bir karıştırdım. Baharat olarak tuz, pul biber, toz biber ve karabiber ilave ettim. Daha sonra da haşlamış ve ezmiş olduğum patatesleri üzerine ekledim. Bu şekilde biraz kavurduktan sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bıraktım. Siz de bu işlemi daha önceden yaparsanız poğaçalarınızı yoğururken patatesleriniz de soğumuş olur. Gördüğünüz gibi gayet güzel, yumuşak ve güzelce mayalanmış bir hamurumuz oldu. Ve bu şekilde 9 eşit parçaya bölmüş oldum. Şimdi artık şekillendirme işlemine geçebiliriz. Şekillendirme aşaması oldukça kolay, hiç uğraşmanıza gerek yok. Elle biraz açıp patatesli içimizi ilave ediyoruz. Pide şekli veriyoruz, kapatıp ters çeviriyoruz. Biraz esnettikten sonra tepsimize yerleştiriyoruz.
Bu şekilde bütün bezeleri hazırlayalım. Şimdi ayırmış olduğum yumurta sarılarını üzerine sürüyoruz. Susam ve çörek otu ya da haşhaş ilave edip 180 derece ısıtılmış fırınımızda alt üst kızarana kadar pişireceğiz. İlk tepsim hazır. Ben ikinci tepsiyi de ayrıyeten hazırladım. Şimdi çörek otu da serpiyorum gördüğünüz gibi biraz. Ben haşhaşı patatesli poğaçaya çok yakıştırıyorum. Siz de deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kısa sürede kolayca hazırlamış olduk. Çok güzel piştiler ve nefis görünüyorlar. Ve bence en güzel, en çok lezzet veren kısmına geldik. Pişen sıcak poğaçaların üzerine hazırlamış olduğum tereyağını güzel bir şekilde sürüyorum. Bu şekilde biraz pide lezzeti de veriyor. Ve lezzetine lezzet katmış oluyoruz. Poğaçalarımız hazır. Biraz soğuduktan sonra dilimleyip servis yapabilirsiniz. Fakat ben size içini göstermek için sıcak sıcak dilimledim. Siz de sabah kahvaltılarınızda, çay menülerinizde bu tarifi mutlaka deneyin. Bence çok lezzetli ve kolay bir tarif. Videolarımı beğeniyorsanız ücretsiz abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Ve sormak istediklerinizi yorum kısmına mutlaka yorum olarak bırakın. Kısa sürede dönüş yapacağım. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.